Merhaba, adım Ceren. 2020 ODTÜ İşletme mezunuyum. 2024 senesinde de Londra'da etkinlik tasarım ve yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Son 5 senedir tiyatrolar, festivaller, etkinlikler, çeşitli eğlence sektöründe çeşitli alanlarda profesyonel olarak çalıştım. Yangınla mücadele, risk yönetimi, ilk yardım, psikolojik ilk yardım gibi alanlarda eğitimler aldım. Teknik alanlarda da mesela ışık, ses, dekor gibi teknik alanlarda da temel yetkinliğe sahibim. Şu anda da Londra'da birkaç tiyatro salonunda yöneticilik yapıyorum. Yaptığım iş tiyatro saha operasyonlarını yönetmek. Bir çeşit tiyatro müdürü gibiyim. Bahsettiğim saha operasyonları da sahne ve sahne arkası dışında kalan bütün alanlardan sorumlu olduğum bir pozisyon. Ne gibi operasyonlardan bahsediyoruz burada? İlk akla gelen hizmet sektörünün bir parçası olduğu için aslında müşteri hizmetleri, tiyatroya gelen seyircileri, müşterileri karşılamak, o karşılayan ekibi yönetmek aslında mesleğimin dışarıdan görünen ilk kısmı. Ama şöyle tanımlamak gerekirse tiyatroda müşterilerin konforu ve güvenliğinden sorumluyum. Bunları da tiyatrodaki başka ekiplerle birlikte çalışarak, ekipleri yöneterek, iletişim halinde olarak sürdürüyorum. Bu birlikte koordine ettiğim ekipler arasında işte karşılama ekibi, teknik ekip, bina bakım onarım ekibi, bilet hizmetleri, yani aklınıza gelebilecek tiyatroda olan birçok farklı alanın iletişimini kurduğum ve yönettiğim bir pozisyon. Acil durumlarda sorumlu kişiyim aynı zamanda. Bu acil durumlar işte sağlıkla ilgili olabilir, yangın, afet olabilir. Gösteri ve işte bina ile ilgili risk yaratabilecek durumların yönetimi olabilir. O durumda sorumlu kişi benim ve problemi çözmek ve ekipleri yönetmekle yükümlüyüm. Aslında yani riski, ciddiyete yüksek olan bir pozisyon. Çalıştığım tiyatrolarda 500 ila 1500 kişi kapasitesine sahip. Görevimin bir parçası da hem tiyatro şirketinin hizmet standartlarını karşılamakken, sürdürmekken bir yandan işte erişilebilirlik gibi konularda da seyircilere yardım edebilmek. Tiyatronun kapasitesine ve aslında gösterime sunduğu içeriğe göre de bazı güvenlik sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da şirketi bilgilendirmek, sosyal medya yansımadan önceki süreçlerde acil durum iletişimlerini sağlayabilmek. Çünkü bazı çalıştığım tiyatro salonlarında işte protestolar olabiliyor. Onların yanında aslında terörle mücadele kısmında da ekibimin büyük bir sorumluluğu var. Çünkü büyük kitlelerden bahsediyoruz. 1500 kişinin tiyatro salonunda yerinin olduğu ama aynı zamanda binanın gün içerisinde belki 2000-3000 kişi kadar bir dönüşüm yaşadığını, müşterilerin giriş çıkışlarını düşünüldüğünde güvenlik ekibiyle beraber benim de sorumlu olduğum hani ciddi bir risk var. Şimdi seyirci deneyimi derken neyi kastediyorum? Bir şov için bilet alan bir müşterinin ilk posteri gördüğü, işte sosyal medyada ilanını gördüğü, haberini duyduğu andan itibaren aslında tiyatro şirketiyle iletişimi arasında ki süreçlerin hepsini kapsıyor bu seyirci deneyimi dediğim zaman. Bileti alışı, tiyatro salonuna gelişi, kapıda karşılanışı, tuvalete girerken sıranın ne kadar uzun olduğu, binanın sıcaklığından koltukların rahatlığına birçok unsur var. Ve bunların hepsi aslında kişinin
oyun ya da şovdan aldığı deneyimi de çok fazlasıyla belirliyor. Benim de bu konuda aslında şöyle bir deneyimim var. İki farklı tiyatro salonunun binasının açılışı esnasında ekipleri yönettiğim bir pozisyonda buldum kendimi. Ve bir şekilde aslında o kültürün oluşmasında çok büyük bir emeğimin olduğunu, o hizmete alan, o eğlence, o şov deneyimini yaşayan müşterilerin aslında o deneyimleri ne kadar da çok etkileyebilme ihtimalim olduğunu fark ettim. O yeni binalarda, o yeni tiyatro salonlarındaki çalıştığım süreçte. Bu videoları çekmemin sebebi de mesleğimin bu açıdan sizinle paylaşabilmek ve Londra'daki tiyatro sektörü hakkında az da olsa bilgi verebilmek sizlere.